serüvenimizde, test yaptığımızda, denemelerimizde, görev yaptığımızda hep farkı aslına bakarsanız en olmaz denilen koşullarda ve işte saat olarak da mesai saati dediğimiz mesai saatinin dışında olan saatlerde oldu serüvenimiz. Tamam mı? Tamamdır, hangardan çıkıyoruz. Biz bu mevcut mesaileri kırmadığımız sürece zaten bu kaybettiğimiz onlarca yılı, yüzlerce yılı geri kazanmamız mümkün değil. Hazır mıyız? Tamam mı? İlerliyoruz. Medeniyetimiz bilimde ve teknolojide geri kaldıysa bizim mesai diye bir lüksümüz yok. Yani hızlı taksi mi deneyelim bir turda? İyi olur diyorsunuz değil mi? Koşalım mı diyorsunuz? Tamam yapalım. 40 nat. 60 bölüm galiba. Eğer bu bir var olma mücadelesi ise bizim mesai saati deyip kaybedecek vaktimiz, yıllarımız, 10 yıllarımız veya 100 yıllarımız artık yok. Evet, taksi dur. Bugünkü amacımız Kızıl Elma'yı taksi ve koşu testi yaptırmaktı. Otomatik bir şekilde. Tamam mıyız? Hadi hayırlı olsun. Tabii bu mücadeleye 20 sene önce yaklaşık babamla birlikte başladık. Babam en son Akıncı'nın kavramsal tasarımını yapmıştı. O uçtuktan sonra tam teslimatını yaptıktan sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ama onun ruhu halen daha yaşıyor. Kızıl Elma'da da var. Ona ithafen biz ismini Kızıl Elma'nın gövdesine yazdık. 20 senelik dediğim gibi hedefimizdi Kızıl Elma. Ve o ruhla yapıldı. O ruh yaşamaya devam ediyor. Ailemin genlerindeki mühendislik eğilimi benim tespit edebildiğim kadarıyla babamdan geliyor. Tabii annemden de gelen bir taraf var, o da enteresan. Yazılımcı tarafım annemden geliyor. Annem daha ben doğmadan kartlı bilgisayarlarda, punch kart deniyor, böyle delikli kartlardan oluşan bilgisayarlarda Sanayi Kalkınma Bankası'nda yazılımcı olarak çalışmış. Yani ekonomist aslında. İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezun ama böyle muhasebe programları yazıyorlarmış. Okunması falan da onların böyle çok zordur. Annem bizimle beraber çalışıyor. Şimdi odasındadır, çalışıyordur. Bugün işte salı öğleden sonra. Muhasebede çalışıyor. Finansta çalışıyor. Oradadır. Babam da rahmetli oluncaya kadar iş yerinde yaşadı. Yani iş yerinde odasında yaşadı. Annemle beraber. Özellikle yüksek teknoloji geliştiren şirketlerde kurumun kurucuları kendileri teknolojistse ve o kurumu bir anlamda o genetik kodunu oluştururken kendi mücadeleleriyle paralel kılmışlarsa, o hikayeyi büyütmüşlerse o zaman ticari maksadını aşıyor yapmak istediği şeyler. Kendi işimizi de bir anlamda baktığınızda asıl yapma sebebimiz nedir diye sorsanız hakikaten ülkemizi burada müreffeh ve bağımsız, güçlü ve bağımsız kılmak derim. Şimdi şöyle düşünelim. Biz neyi kullanıyorduk? Heronları kullanıyorduk. Sizin yazılım programı İsrail'e ait olan bir şeyden doğru bilgi akışını gelip gelemeyeceğini bilemiyorsunuz ki. O anda dağda geceleyin bir birliğiniz çatışmaya girmiş. Orayla ilgili Heron'u istiyorsunuz. Yolla diyorsunuz.
Heron işte şu bölgede gelemez. Şurada gelemez. Şimdi ama öyle bir şey yok. Beni çok etkileyen bir Gediktepe saldırısı oldu. İşte görüntüler yayınlandı. Ben bölgeye gittim. Hani klasik gazeteci refleksi. Saldırı oldu, hemen bölgeye gittim. Saatlerce saldırıya uğrayan bir karakol. Savunmasız. İşte yani bizim askeri unsurlarımız destek vermeye çalışıyor ama her tarafı kapatmışlar. Sonra daha bomba bir şey öğrendim. O iyice moralimi bozdu. Çok üzdü beni. O dönem o bölgede bulunan Heron'un uçmadığını söylediler. Bir arıza olmuş. Mühendis ekibi, bakım ekibi gelmiyor. Ve gelmediği için o bölgedeki İHA uçmuyor. Bu netameli bir haber olduğu için çok sıkı bir doğrulama gerektiriyordu. Bunu da hiçbir yerden çok kolay teyit edemedik. Teyit edemeyince bizim gazetecilikte bir terim vardır, arşive manşet oldu. Yani yayınlanmadı. Ben Heron'la ilgili Hantepe'de yaşadım. Bilgi akışı 5 dakika sonra geliyor size. O da tam görüntü geldi, gelmedi, yok oradaydı, yok buradaydı. Ama o gün elimde İHA olmuş olsaydı Hantepe'deki durum çok daha farklı olabilirdi. Görüntü size anlık düşmüyordu. Bir. İkincisi verdikleri yerlerin koordinat bilgileri tamamen farklıydı. Yani siz normalde elde ettiğiniz görüntüyü haritaya işlediğinizde size çok farklı bir noktanın çıktığını görüyordunuz. Hani bu görüntü size anlık akmıyor ise ve sizin istediğiniz bölgede, istediğiniz sürede uçulmuyor ise zaten bir anlam ifade etmiyor. Batman'da da biz aynı süreci yaşadık. Birlik komutanı olarak oraya ilk gittiğimde yine yabancı menşeli bir sistem vardı. Orada o ülkeyle yaşanan bir siyasi krizden dolayı işte bir sabah bizim arkadaşlar mesaiye geliyorlar. Burada teknik destek vermekle görevli o yabancı ülke personeli sabah onlara haber vermeden ayrılmış gitmiş ve sisteminiz bir anda gayri faal. Tamamen inisiyatif orada olunca onun vicdanına ve insafına kalmış oluyorsunuz aslında. Ama üretici siz olunca, kullanıcı siz olunca olayın boyutu değişiyor. Ben ondan sonra başka bir dert başladı. Ya dedim ki Türkiye, koskoca Türkiye. İşte o zaman 75-80 milyon kişi var. İyi mühendis yok mu ya bu işleri yapabilecek falan. O zaman bana bir asker tanıdım. Rahmetli Özdemir Bey'den bahsetti. Ya dedi Özdemir Bayraktar diye bir adam var, çocuklarıyla yapıyor. Ya ne işi, hangileri falan. Efes tatbikatında uçan mini İHA'yı yapanlar, onu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir tatbikatı vardı. Ege'de yapmışlardı ve orada bu ilk mini İHA'yı kullanmışlardı ve görüntüleri ajanslar aracılığıyla bizlere ulaşmıştı. Ya benim çok ilgimi çekmişti o dönem tabii bu icat. Türk yapımı olması. Çünkü hep biz bunu haberlerde görüyorduk işte İsrail'in İHA'ları, Amerika'nın İHA'ları. Acaba Türkler de yapabilir mi? Çok ilgimi çekmişti. Ben de açıkçası çok ihtimal vermedim ya böyle bir şey. İnşallah vardır ama dedim o şekilde Türkiye'de öyle bir şey varsa süper bir şey ama yani bir duymadık, bir de ihtimal de vermiyorum dedim açık söyleyeyim. Ama hemen peşine düştük. Ama ulaşmak zordur genelde üreticilere. Çünkü izin almanız lazım. Bu üreticiyle de ilintili bir şey değil. Ta Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin almanız lazım. Fakat bu ailede farklı bir şey vardı. Bu aile eğer bir şeye kafalarını koydularsa, bir şeyi yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlardı. Ve bir şekilde ben fuarda Haluk Bey'le tanıştım ilk olarak. İşte telefonlarını buldum. İlk aradığımda Haluk Bey çıktı. Yanılmıyorsam 2010'un yazının başı herhalde. Biz o İkitelli'deki, yani o ilk fabrikaları değil ama İkitelli'de o sanayi sitesinin, Demirciler Sanayi Sitesi'nin içindeki atölyede buluştuk. Baba gerçekten çok farklı bir profildi, çok farklı bir kişilikti.
İzinler onun umrunda değildi. Zorluklar onun umrunda değildi. Ya bunu haber yapalım dediğimizde buyur gel yapalım diyordu. Ya diyorum başınız belaya girmesin. Sonradan size sıkıntı çıkmasın. Ya olmaz bir şey. Biz bir şekilde hallederiz dedi. Özdemir abi farklı bir tarzı vardı. Sabahın köründe de arar müsait misin der. Diye bakarsın evinin yakınındadır. Gelir evden alır. Gece 10'da arar. Müteahhit ne haber? Buraya mesela çok gece gelmişimdir. Evden Özdemir abi almıştır. Şunu yaptık biz Altınşehir'de o boş arazilerde o mini İHA'yı uçurduk. Hem de bunu o dönem izin alınması gereken mercilerden izin almadan uçurduk. Jandarma geliyordu. Kardeşim ne yapıyorsunuz siz burada? İzniniz var mı? Babam da onlara derdi ki benim bir izne ihtiyacım yok. Senin izne ihtiyacın varsa git al derdi. Biz uçağı uçuruyorduk yani. Öyle bir insandı. Sonradan başlarına belalar geldi ama onlar bir şekilde seslerini duyurmak istiyorlardı. Bu işin Türkiye'de de yapıldığını, Türk mühendislerinin, Türk teknisyenlerin emeğinin dünya standartlarında olduğunu göstermek istiyorlardı. Çarpışa çarpışa, bürokrasiyle vuruşa vuruşa bugünlere geldiler onlar da. Hani belki Selçuk Bey, Haluk Bey anlatmıştır size. Ya kimse inanmıyordu falan. Ben ne yaşadım biliyor musunuz? O gün o haberi yaptım. Yani onlarla konuştum. Kafamda haber. Döndüm. Benimle dalga geçtiler biliyor musunuz? Demirciler Sanayi Sitesi'nde ya o zaman şey. Ya kaportacıların arasında İHA mı yapılır? Ya inanmadılar ve haber ben yapar yapmaz kullanılmadı. Ne zaman kullanıldı biliyor musunuz? Bir pazar günü. Çok sıkıştık, habere ihtiyacımız oldu. Elimizde yani yakın tarihte elimizde bu haber vardı. Aa doğru öyle bir evet İHA haberi vardı onu yapalım dediler. Ve biz ilk İHA haberini öyle yayınladık. Ertesi gün yani birçok yerde patladı. Ama benim ilk haberimin başlığı ne biliyor musunuz? Yerli Heron işte göreve hazır falan gibi bir şey. Daha biz o zaman İHA demeyi bilmiyoruz. Heron diyoruz. Düşün ben gazeteciyim, bu alanda çalışan gazeteciyim. Ben bile böyle diyormuşum. Öğrenilmiş çaresizlik denilen şey gerçekten bence bazen kötülük duygusunun falan bile önüne geçiyor. Ben her zaman en zor mücadelenin zihinlerde başarılan mücadele olduğunu düşünüyorum. Tabii dışarıyla baş edecek bir iş yapıyorsanız dışarıdan önünüzü kesmek için çok uğraşırlar. Yani birinin sahip olduğu pazara siz girmek istiyorsunuz. Bunları da sokmamak için ellerinden geleni yaparlar. Her tarafta öyledir o. TB1 döneminde tabii bizim bu uçuş demosunu engellemeye çalıştılar. Sonra onu da engelleyemediler. Uçuş piste çıktık. Piste başarılı olurken de yaşadığımız süreçler var. Onların detaylarına girmeme gerek var mı? O zaman çok hızlı gireyim, sen alırsın ondan. Çok hızlı gireyim. Bizim işte bu mini uçakta veya Malazgirt'teki bizim bu başarımız bizi davet ettiler. Taktik sınıfı uçağa ihtiyacımız var ve bunu da rekabete açık yapacağız. 2 firmayı davet ediyoruz. Bir tanesi sizsiniz. 2 firma var rekabet edecek. Sen gireceksen bu bana teminat vereceksin. 500 bin dolar teminat vereceksin. Herhangi bir tanesinden başarısız olursan senin o verdiğin teminat mektubunu da yakarım. Senin o uçağı yapmak için ortaya koyduğun emeklerin de hiçbir anlamı olmayabilir. Düşünün böyle normal şartlarda dünyadaki örneklerine bakacak olsanız bir bedel karşılığında işte o teknoloji geliştirme bedeli kurumlara sağlanır ve teknoloji geliştirilir. Burada bırakın kaynak vermeyi sağlamayı teminat mektubu istendi. Yani bu projeyi yapabilmek için aynı zamanda bir de teminat mektubu vermeniz gerekiyor dendi. Biz bu şartlarda bu işe girdik. 2 yıl boyunca gece gündüz çalıştık. En son işte Keşan'da uçağı uçuracağız, izin vermiyorlar. Yani uçağı yaptık. Keşan'da uçağa izin yok. Ankara izin vermiyor uçağın. Ankara'da bizim aleyhimize o babamın maşa kılıklı paşa dediği adamlar vardı. Maşa kılıklı paşalar izin vermiyor uçağın uçmasına. Ergun Paşa dedi ki ya siz uçurun. O 1. Ordu komutanı yani. Keşan da ona bağlı. Dedim ki gelin burada uçun. Çünkü bir şey yapmışlar, deneyecekler. Yani hazır olan bir şey. Bu uçuyor mu uçmuyor mu onu deneyecekler yani. Babam da dedi ki ya komutanım biz uçuruz sorun yok da böyle sizin gibi değerli insanlara zarar verirler sonra. Biz zaten her zaman kaçak uçurduk. Ergun Paşa yok siz uçurun deyince biz
2009 Haziran'da uçağı uçurduk ve kaçaktı yani. Bayraktar TB2'nin, dünyaca meşhur TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuş. Orada uçtular. Sonradan o meydan büyütüldü. Hakikaten güzel bir meydan oldu. Hangar yapıldı filan, bir şeyler oldu. Ve orası bu insansız hava araçlarının uçacağı bir yer haline geldi. Ama dediğim gibi birçok sıkıntıyı aşmaları gerekti. Yine başka bir entrikanın parçasının olduğunu düşündüğümüz bir teklif de geldi uçak uçtuktan sonra. Dendi ki siz bu teknoloji kabiliyetleri fiilen göstermeyin. Uçuşlu demolarla göstermeyin. Bu teknoloji demonstrasyonunda sadece yazılı olarak hangi kabiliyetlere sahip olduğunuzu verin ve biz bunları geçerli sayalım. Peki bunu yaptığınızda ne olacak? Diyecek ki bak uçurmadılar uçakları. Ve bunun bahanesi hazırlanmış olacak. Tabii o dönemde ülkemiz sadece yurt dışından gelen insansız hava araçlarını, büyük sınıfta yurt dışından gelen insansız hava araçlarını kullanıyor. Çünkü sen yapmışsın, başarılı olacaksın. Sen bunu yapınca İsrail'den çantacı gelip ürün pazarlayamayacak. Amerika'dan gelip adam ürün satamayacak. Sana yerlisini 1'e mal edip yabancısını 10 katına satamayacak. Bundan dolayı yani. Dedik yani asla böyle bir şey olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Biz bu uçağı koridorlarda uçurmak için yapmadık ki. Veya kağıt üzerinde uçurmak için yapmadık ki. Semalarımızda ülkemizi bağımsız kılsın diye geliştirdik ve yolumuza devam ettik. Neden sonra Sinop'ta test faaliyetlerine ve demo faaliyetlerini yürütmeyle alakalı izinler alındı. Oraya ekipçe geçtik. Savunma Sanayi Müsteşarlığı o zamanki ismiyle 2 firmayla bu işe devam ediyordu ve test uçuşlarını yapmamız için Sinop Devlet Hava Meydanı tahsis edilmişti. Bir ay bizden sonra diğer katılımcı firmanın faaliyetleri yürütmesini ve demonstrasyon, gösterim uçuşunu orada yapmamız bizden bekleniyordu. Şimdi tabii biz sabahın köründe başlıyoruz çalışmaya ve planımızı işte sabah erken saatlerinde uçmaya göre yapıyoruz ama uçak bir türlü sabahın erken saatlerini bırakın öğleden sonra dahi uçmuyor ve işte saat 5'ten sonra da kule kapanıyor. O zaman tabii Sinop Hava Meydanı çok yoğun kullanılmıyordu. Hatırladığım kadarıyla günde 1 sorti uçuş yapılıyordu. Kalan süre boyunca biz faaliyet yürütebiliyorduk. Neyse bir gün saat 4 gibi hazır olmuş bulunduk. Biz aslında yemeği buraya alalım ya. Öyle mi yapalım? Yani en azından veya iftarı açacak bir şeyler alalım. Gitsin biri alsın bizde. Tamam mı? Böyle şekerli bir şey olabilir. Çikolata, mukolata falan olabilir. Pist başına gittik, kuleden izin aldık. Mesai saatinde uçak kalkacak. İzin aldık, uçağımız kalktı ve o gün 18.000 fite tırmanacağız. Ondan sonraki günler ve haftalarda ise hava bozuyor. 4.30 oldu herhalde saat. 5'te de kule kapanıyor. Kule dedi ki 4.45 gibi pistin başına dönün, benim mesaim bitiyor. Biz de dedik ki ya bakın bu deneme çok kritik. Yani kocaman bir coğrafyada böyle bir denemeyi yapabilen ülke yok. Yani şöyle dünya küresinin üzerine elinizi koyun, kocaman bir karış açın. Bütün Avrupa'da bile yani bu tarz teknoloji geliştiren ülke pek yok. Ve ülkemiz için de bu çok kritik. O zaman dedi Ankara'dan birilerini arayın, üst düzeyden birileri beni arasın ve talimat versinler. Çünkü benim kuleyi kapatmam gerekiyor. Onun üzerine Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nı proje ile alakalı uzmanı aradık. Tabii bir yandan uçak tırmanıyor. 13-14 bin fitlerdeydi falan. İşte durumu aktardım. Dedim ki yani böyle bir durum var. O da ilgili kurumu aradı ve bana döndü tekrar bir 5 dakika sonra. Dedi ki ya işte bugün değil de yarın test yapsanız.
Şimdi bizdeki hem yorgunluk, hem duygu yoğunluğu, hem geçmişin verdiği birikim öyle bir düzeyde ki bir tek yapabildiğiniz şey ben uçtuğum zaman durdurabilmek mi? Yani buraya çıkıncaya kadar 1 milim faydanız yok. Yani artık benim tabii isyan ettim neredeyse. Dedim ki uçak otomatik uçuyor. Mesai saatinde de uçuyor otomatik bir şekilde. Benim verdiğim komutları da dinlemiyor. Şayet sizin elinizde mesai saati dışında çalışan bir hava aracı varsa onu görevlendirin, uçağı düşürsün. Çünkü dinlemiyor beni. 18.000 fit rekorunu kıracak. Az bir şey kaldı arkadaşlar. 14.000 fitteyiz. Tabii onu dedik, sonra kapandı. Konu, biz o gün irtifa rekorunu da kırdık. 0.40 gazda 18.000 fitte uçuyoruz. 18.000 fite geldiğimiz saati yazın. 18.55.47. İnelim o zaman. Bir rekor kırdık, 18.000 fit rekoru. 18.000 fiti geçti. Cumhuriyet tarihinin irtifa rekoru bu. Milli bir hava aracıyla yapılmış irtifa rekoru. Yani 18.000 fit havacılık için çok bir şey ifade etmiyor ama hiçbir şey yapmadıysanız büyük şeyler ifade ediyor bu. Çok fazla yani. Bu vizyonsuzluk maalesef en önemli engeldi bizim için. Pisti engelleyemediler, piste çıktık. Piste başarılı oluyoruz. Bizim en son artık uçuş demosu bitiyor. Cuma günü gece. Hatırladığım kadarıyla 8 saat uçmuştuk. Dönüp indi, gecenin karanlığında, zaten karanlıktan bir uçak, ışıklarını görüyorsunuz sadece. Geliyor, önümüze kadar geldi. Heyetten birisi çıkıp dedi ki bu uçak oraya yazılan işte tam otomatik iniş yapmıştır ifadesine karşı çıktı. Dedi ki bu tam otomatik inmiyor, sen tuşa basıyorsun, iniyor. Yani bir resmi heyet var. Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri, bir de askerler. Bir de onlarla birlikte oraya eklemlenen, o zaman İsrail'den tedarik edilen Aerostar uçağının pilotu olan ve onların kullanıcıları olan bir ekibi askeri otorite eklemledi. Gözlemci heyet statüsünde. Yani anlatmaya çalışıyor. Ya bak, uçak kimse kullanmıyor, kendi indi. Yok dedi, tuşa bastın sen. Yani sudan bir sebepten bir bahane bulma, huzursuzluk çıkarma maksadıyla böyle bir itiraz yaptı ve şer düştüler. O arada abim de askerdeydi o dönemde ve görevli olarak, genel müdürümüz olarak demoya gelmişti. Ya otomatik inen bir uçağa otomatik inmemesi niye yazılmıyor? Burada mantıksız şeyler konuşuluyor. Bu kadar. Mantıksız kelimesi. Bu mantıksız kelimesini ettiğim için bir anda o İsrail'den eğitim alan adam şerefsiz çavuş diye bana bağırıyor. Sen dedi esas duruşa geç falan. Yani 3 gündür orada genel müdür olarak görev yapan kişiye bir anda böyle muamelesi. Sanki arada öyle bir ilişki varmış gibi öyle bir muameleye kalkıştım. Tabii çok şok oldum ve aynen iade ettim o lafı kendisine. Onlar aradılar, beni tutuklamaya kalktılar. Ortalık karıştı. O tutanağa da otomatik indi yazmadı bu arada. Onu da ifade edeyim. Çamur atmak için, bir tarafında bir eksik bulmak için her türlü komplo ve tezgah kuruluyor. Tabii devamında diğer katılımcı firmayla faaliyetler Sinop'ta yapıldı. Onların bizim kadar başarılı olmadığını biliyorum. Tabii yine önceki hikayelerde olduğu gibi sözleşme tarafıyla alakalı konular biraz daha sıkıntılı yürüdü. Normal şartlarda 24 uçak almak üzerine açılmış bir programda, ihalede ihalenin bir kazananı olur. Bir günde şartlar değişti ve 6 uçak bize kazandığımız deklare edildiği halde 6 uçak da diğer firmaya verildi. Sonra birkaç ay sonra o abimi mahkemeye verilmesine neden olan o şahıs o rakip firmada çalışmaya başladı. Ki normal şartlarda, yani silahlı kuvvetlerde de hiç hoş karşılanmaz. Oraya biz özel olarak görevli gönderildiğini değerlendiriyoruz.
Yani Baykar'ın nereden nereye geldiğini, hikayesini böyle topluca baktığın zaman Baykar kurulduğu yıllardan bu yana her zaman kendi öz sermayesiyle Ar-Ge yatırımı yapmış bir firma. Ta 1986 yılından bu yana hiçbir zaman hiçbir bankadan kredi kullanmamış bir firma. Şu anda dünyanın en büyük insansız hava aracı ihracatçısı. Geldiğimiz nokta bu yani. Bilim programı bir önceki en son yaptığımız testte gördüğümüz eksiklikleri, iyileştirilecek konuları tamamladık biz. Üzerine de çalıştık. Onun üzerine biraz daha uçağın daha yüksek süratlerle teker kesme ve koşusunu planlıyoruz. Dün gece de testler yaptık. Bugün önemli bir gün. Sonrasında muhtemelen tahmin ediyorum ki uçuş öncesi son testimiz olur. Uçma ihtimali her zaman var. Uçurmak istemesek bile uçabilir diye bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz sanki uçacakmış gibi. O yüzden bütün emniyetle alakalı hususlar, bütün ekiplerin teknik hazırlıkları uçacakmış gibi, ama bugünkü planımız uçurmamak yani. İlk uçuş her zaman kendi bilinmezlikleriyle geliyor. Yani karanlık bir dünyaya adım atmak gibi veya yüzmeyi öğrenmek gibi. Yani deniz ne olursa olsun bir ürkütüyor. Ama biz tabii uçağın uçmasını engelleyecek bütün sebepleri ortadan kaldırıp uçağı uçuruyoruz. Hatta oraya daha fazla odaklanıyoruz. Uçmasına değil de uçmasını engelleyecek, düşmesine neden olacak sebepleri ortadan kaldırıyoruz. İşte en başta takoz. en iyi çalışan şey o, çünkü en kolay durduracak şey o. Tabii bir tane takoz yok. Uçağın uçmasına engel olacak milyonlarca kombinasyon teknik sebep var. Teknik ve bilimsel sebep var. Bunların her birine bir tedbir düşünmüş olmanız gerekiyor. Hadi bakalım. Bugün inşallah sabahın ilk ışıklarıyla, yani şimdi koşma testi yapacağız. Biraz havalandıracağız ama artık tabii çok süratli. Bu aslında normalde böyle denemeler pek yapılmaz havacılıkta. Kalkıp piste inme, ya kalkılır ya inilir ya da uçulur. Şimdi hem kalkıp hem iniş aynı pistte yapmaya kalktığımızdan aslında çok en zor manevrası ve çok tehlikeli, zor bir manevra. O yüzden aslında bir anlamda uçuruyoruz uçağı. Kısa süreli de olsa. Aradaki faz zaten biraz daha kolay. Eğer mecbur kalırsak kalkıp bir tur atıp test maddelerimiz de hazır zaten. 3 test maddelerimiz, onu gerçekleştireceğiz. Tabii şimdi günlerdir hazırlanıyoruz. Şu anda tümüyle işimize odaklı durumdayız. Pilotluğunu yine ekip arkadaşlarımla beraber ben yapacağım. İlk uçuş olduğundan günlerdir provalarını yapıyoruz. İlk uçuş derken uçmuş gibi değerlendiriyoruz biz artık. Çünkü bundan sonra çok yüksek süratlere çıkıyor uçak. Ve uçmak zorunda kalabiliriz. Yani bir tur atmak zorunda kalabiliriz. Tablolarını kontrol ettiniz mi Alper? Şu an rüzgar kaç? Eksi 8.9. İtibari değiştirmiyoruz. 2200 bin. Tamam. Geç o zaman sen. Evet. Hazır mısın o taraf? Hazırız abi. İlerliyorum o zaman. Ben ilerle. Tamam mı? Ve tablosunu yüklediniz mi? Burada var mı? Oraya atalım. Tamam mı? Tamam abi, ayarlı. 01 de şey yapıyor. Test modeli bit gaz 1.1. Evet. Bir 10 dereceye düşüyor. Ahmet sen tamam mısın? Tamam. İtirazın var mı? Tamam. Hadi bismillah başlıyorum. Tamam mı?
uçağa 90. Akacak kan damarda durmaz derler ya. Artık orada uçması gereken uçağı yerde tutmaya kalkarsanız bu sefer hiç barışık olmadığı bir koşulla karşı karşıya bırakmış olursunuz. Çünkü uçaklar ya yerde yavaş yavaş yürümeye göre tasarlanır ya da havada uçmaya göre süratli bir şekilde tasarlanır. Bütün aerodinamiği ve mühendislik tasarımları bu şekilde yapılır. Orada da şayet uçması gerektiği yerde tuttuğunuzda yine başka bir kazayla, başka bir maruzatla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi asıl değerlendirebiliriz. Evet, bu bayağı bir ilk uçuş sayabiliriz yani. İlerledi. Evet, hadi. Hayırlı olsun. Bu koşuların analizini yapacağız. Öğleden sonra bir daha deneme yapacağız. Yani aradayım. Uçsak mı diyorum. Hava bu kadar güzelken. Bu durum. Şimdi iyi bir analiz yapalım. Bütün birimler, bütün donanımların bütün verilerin analizini yapalım. Ondan sonra ekip arkadaşlarımla görüşüp ona göre karar vereceğiz. Ekip arkadaşlarımızla da çok konuşmuşluğumuz vardır. Niye biz normal insanlar gibi normal vakitlerde evimize gitmiyoruz dediğimizde hepimiz için geçerli bu. Çünkü normal insanlar gibi bir iş yapmıyoruz ki. Ya bu hikaye, bu uçaklar, arkamda gördükleriniz tamamen azimin sonucunda. TB2'nin ilk versiyonları düştü. Yılmadılar. Düştü, topladılar. Parçalandı, topladılar. İzin çıkmadı, izin aldılar. Nereden izin alacakları belli değildi. Oradan yaptılar, buradan yaptılar ama yılmadılar. Bence hikayenin özeti bu, yılmamak. Bu 2014 döneminde insansız hava araçlarının envantere alınma sürecinin ve terörle mücadele harekatında bir an önce desteğinin sağlanmasına yönelik bir karar alınmıştı. Keşan'da devam eden test ve kabul faaliyetlerinin Batman'da devam edilmesine karar verilmişti. Batman'a götürdük sistemi, bir gecede taşıdık. Murat anlatmıştır belki. O zaman İHA komutanıydı orada. Ben aradım, yarın geliyoruz dedim. İnanmadı önce. Uçaklarla bir gecede taşıdık biz sistemi. Batman'a kurulduk. Biz bir cumartesi akşamı beraber işte önümüzdeki günleri planlıyorduk. O arada Selçuk Bey de salı günü gelecek dedi bana. Daha önce tanışmamıştık kendisiyle. İyi dedik, buyursun gelsin tanışırız. O arada bir telefon geldi hangardan. İlk TB2'nin montajını tamamladık diye. Hangara gittik, baktık işte Bayraktar TB2 ilk defa Batman'da monte edilmiş. Böyle spot ışıkları altında pırıl pırıl parlıyor falan. Fotoğraf çektik. O ara Mustafa Bey döndü. Ya dedi, siz bu fotoğrafı dedi Selçuk Bey'e gönderdiniz mi dedi diye sordu ekibe. Evet abi gönderdik dediler. Şöyle hafif gülümsedi. Döndü bana, o yarın burada dedi. O, hani bu fotoğrafı gördükten sonra durmaz dedi. Pazar günü sabah İstanbul uçağı indi. İşte 15 dakika sonra falan genç bir adam elinde çantayla geldi. Merhaba Selçuk Bayraktar ben dedi. Öyle tanışmıştık. Ben de Batman'da İl Jandarma Komutanıyım. Makam odasının arkasında bir şey var, oda var. Burayı sana tahsis edelim. Siz gelin burada kalın falan diye o zaman şey yaptım. Teklif ettim ama o hangarda yatmaya kalkmaya devam etti. Hep işinin başında kalmaya şey yaptı, tercih etti öyle söyleyeyim. Devamında tabii çok yoğun bir süreç oldu. İşte yabancı menşeli bir İHA sisteminin yaklaşık 6 ayda süren kurulum ve harekat yeteneği kazanma sürecini hani neredeyse sayılı günler içerisinde Bayraktar TB2 o ekibin müthiş temposuyla
sağlamış oldu. Hani gece gündüz zaman mefhumu gözetmeksizin inanılmaz bir gayret ve çabanın sonucunda, yani yanlış hatırlamıyorsam 6. günün sonunda uçak pistteydi, 9. gün havadaydı. Hatta 27.000 fit irtifaya çıktı. Ülkemizin kendi irtifa rekorunu bir daha kırdı. 27 saat havada kaldı. Yani bizden istenen kriterlerin neredeyse 3 katını sağladık. Ve aynı bedele. Doğru, o da mihenk taşı. Çünkü bizim o harekatlar başladığı zaman işte silahsızdı. Biz daha yeni test ediyorduk. İşte bir gün böyle karakolları ziyaret kapsamında giderken bana telefon çaldı. Açtım, Selçuk Bey. Ya dedi ki biz dedi Roketsan'la beraber bir şey geliştirdik. Milli bir mühimmat geliştirdik. Akıllı mühimmat geliştirdik. Bunu da entegre ettik. Bayraktar TB2. Atış yapmak istiyoruz dedi. Ama bize atış alanı tahsis edilmiyor falan dedi. Mesela ben haber yaptım, hatırlıyorum. Uçak uçuyor, atış denemesi yapmak istiyorlar. Yapamıyorlar, mühimmatla havalanıyor uçak. Yani uçak çıkmış, mühimmat üstünde, mühimmatı test etmek istiyorlar. Ama bir türlü atış izni verilmiyor. Mühimmatın üstünde bana atış izni yok diye yazı yazmış oradaki arkadaşlar. Yani o ekipteki arkadaşlar. Belki de Selçuk Bey yazmıştır, bilemiyorum. Kim yazdı? Yani nasıl atış alanı tahsis? Yani böyle bir şey var. Gerçekleşmiş bir proje var, hedef var ve bunu siz uygulamak istiyorsunuz. Nasıl olmaz dedim. Yani nerede istiyorsan, bütün imkanlar sonuna kadar nereye istiyorsan şey yapalım. Ben gideyim oranın keşfini yapayım. Uygun bir hedef belirleyelim, nokta belirleyelim. Oraya atabiliriz. Tabii o daha çok yani ortaya konmuş o prosedürü şey yapmak istemiyorum. Uzun soluklu mücadele sonunda onu aştılar. Yani Mamle'nin atışı bile örneğin büyük bir şeydir. Mücadelenin sonunda bulunmuştur. Harika be! Harika! Harika. Teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı olsun. Nereye getirsin? Ben o haberi ilk yapan kişiyim. Aklıma tek bir manşet geldi. Yazı işleri toplantısına girdik. Ne diyeceğiz dediler. Dedim ki ya benim aklımda bir şey var ama ne? Silahlandı. Tek kelime hatırlamıyorum. Silahlandı. Dedim ki artık insanlar bekliyor, biliyorlar bunun ne olduğunu. Sadece Türkiye'deki devler değil, yurt dışındaki devlerle de yarışıyorlardı. Ve kimi arkalarına alması gerekiyordu? Türk halkının arkalarına almaları gerekiyordu. Bunun da tabii en önemli dayanağı belki medyaydı. Ama bu haberlerin yaygınlaşması, bir şekilde bunu Türk mühendislerinin, Türk teknisyenlerinin de beceriyor olması bence bugünlere gelmelerinin önünü açtı. Bu algı demeyelim çünkü bu gerçek. İlk duyuldu ve gerçekten çok iyi hatırlıyorum etkisini. Biz yayınladıktan sonra yüzlerce sitede haber oldu. Yurt dışındaki sitelerde haber oldu. Gerçekten çok beklenmeyen bir şeydi. İşte Türkler bir İHA SİHA yapacak ve işte buna mühimmat entegre edecek ve o mühimmatı kullanacak. Özellikle Bayraktar TB2'nin silahlı kuvvetlerin envanterine girmesi ve sonrasında harekatlarda kullanılmasıyla aslında büyük kırılım yaşandı diyebilirim. Terörle mücadele harekatı bölgesinde öncelikle etkin olarak kullanılmaya başlandı. Akabinde işte Suriye'de yaptığımız harekatlarda inanılmaz bir katkı ve destek sağladı Mehmetçiğimize. Ve müteakiben Libya'da. İşte Libya'da ilk defa konvansiyonel harekatta kullanmaya başladık. Ukrayna, Azerbaycan. Yani bunlar çok büyük kırılma noktaları. Ve her girdiği muharebeden de zaferle çıkması bütün dünyanın gündemine taşımış oldu. Bayraktar TB2 bütün dünyaya nam saldı.
bütün dünyada açık ara en yakın rakiplerinden bile, yani dünyadaki uluslararası rakiplerinden bile 5 kat daha fazla bilinen, işte ismine marşlar, şarkılar bestelenen bir İHA oldu. Bayraktar, bayraktar, bayraktar. Gözümün önünde tak 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 bir sürü haberler akıyor yani. Birisini tutamıyorum yani şu mu böyle diye. Çok sayıda. Bir ara arşivlemeye kalkıyordum. Baktım bu arşivlenecek iş değil yani. Altından kalkacağımız bir şey değil yani. Evet, bir sürü medya kuruluşu. Yani Wall Street Journal'dan Financial Times'a, Guardian'dan CNN'e, The Times'a, Telegraph'a, aklınıza ne gelirse her taraftan, dünyanın her tarafından inanılmaz derinlikli makaleler, haberlerle anlatıyorlar. Artık tankın varlığının tartışıldığı bir ortam oluştu. Tank imha ediyorsunuz. Harekat icra eden yaya birliklerin emniyetini sağlıyorsunuz, manevra birliklerini. Hava savunma silahı imha ediyorsunuz. Bir İHA'nın hava savunma silahı imha etmesi ilk defa TB2 yaptı bunu. Sonuçta kendini muharebe sahasında ispat etmiş bir silah olarak ilgi çekti. Benzer sistemler var. Yani literatürde, internetten açıp baktığınız zaman görüyorsunuz ama şimdi siz katalog bilgilerini görüyorsunuz. Yani bu katalog bilgileri, imkan ve kabiliyetler gerçek ortamda, muharebe ortamında ne derece realize oluyor onu bilmiyorsunuz. Bir etkin silah olarak, SİHA olarak bunu başardı. İhtiyaç olan yer ve zamanda kendisinden beklenileni en üst seviyede yaparak bu şöhreti haklı olarak elde etmiş oldu. Ama bakın ne oldu biliyor musunuz? Alman Bulvar Gazetesi Bild, Azerbaycan'da bir yıl önce Bayraktar TB2'ler işte kullanılıyor orada. Azerbaycan biliyorsunuz bir harekat yürütüyor. Orada katil dronlar diye manşet attı. Bir yıl sonra, tam neredeyse aşağı yukarı bir yıl sonra Ukrayna'da kullanıldı Bayraktar TB2'ler. Ve Bild bunu nasıl gördü biliyor musunuz? Aynı Bild. Katil dronlar diyen Bild. Umudun silahları. Bakın bu iki manşet anlamak için yeterli bence. Burası silah üretiyor ve silahın reklamını da yapmak ne kadar doğru bu tartışılır. Ama bak şöyle bir durum var. Şimdi bir yırtıcı kuş olduğu zaman havada, yerde kemirgenlerin gezmesi daha zordur. Daha ihtiyatlı davranırlar. Şimdi İHA'ların, SİHA'ların görevi o. 21 saat uçuyor. 20.000 fitte, 25.000 fitte, 30.000 fitte. Ne sesini duyan var, ne yüzünü gören var. Hedef tespit ediyor, etkisiz hale getiriyor. Şimdi o hedef ne yapıyor? O hedef sizin bir hudut karakolunuza, operasyondaki bir birliğinize saldırı hazırlığı içerisinde. Bazen intikal halinde tespit ediyorsunuz. Hududu geçerken tespit ediyorsunuz. Sonuçta siz bu tespiti ve etkisiz hale getirme işlemini yapmazsanız onlar içeriye girecekler. Geçmişte olduğu gibi bizim işte karakollarımıza, üst bölgelerimize saldırıp canımızı yakmaya devam edecekler. Dolayısıyla siz bunu baştan engellemiş oluyorsunuz. Buna objektif gözle bakmak mümkün değil. Şimdi bana göre bunlar bir savaş makinesi gibi görülse de savaş makinesi değil. Bunlar barışı korumak için, kendi ülkesini savunmak için yapılmış olan teknolojik bir imkan. Şimdi bu coğrafyada yaşayacaksak, bu coğrafyada hayatımızı devam ettireceksek, devletimizin varlığını devam ettireceksek, güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmak zorundayız. Keşke bütün dünya insanoğlunun ilk yeryüzünde var olmaya başladığı dönemdeki gibi birbirine yumruk atsa ve taş fırlatsa. Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir bakıyorsunuz süper güçlerden bir tanesi dünyanın geri kalanından yaptığı silah harcaması hepsinden fazla çıkıyor. Maalesef baktığınızda hiçbir zaman bir denklik göremiyorsunuz ki siz ancak kendini onurunuzla var olabilecek kadar bir teknolojiyi geliştirmeye kalktığınızda bile buna dahi izin verilmiyor bu yaşadığımız dünyada. Yollarda mayınlar patlıyor, çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor, öğretmenler ölüyor. Şimdi bu kadar orantısız gücün olduğu bir yerde
adalet beklemeniz mümkün değil. Bunu hem Azerbaycan'da da gördük, hem kendi ülkemizde de gördük, hem de şimdi Ukrayna'da da görüyoruz. Ukrayna'da inanılmaz bir şey yaşanıyor. Yani gerçekten inanılmaz. Çok büyük bir güç, çok daha ufak bir ülkeyi bütün uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, hani çok adına savaş bile demiyor, operasyon dediği bir süreç yürütüyor. Yani hava güçleri yok. Yani ülkeyi motive edecek çok bir şey bulunamıyor falan. O ara Bayraktar TB2'ler görev yapmaya başlamış. Savaştan çok önce şey yapmışlar, ithal etmişler Türkiye'den. Ve o bir anda muharebe sahasını beklenmedik bir şekilde değiştirdi. Değiştirmeyi bırakın, oraya insanlara mesela bir motivasyon kaynağı oldu, umut kaynağı oldu. Yani ben hiç hatırlamıyorum bir silah platformuna marş, hani bir uçak bu, uçağa marş yapıldı, marşlar yapıldı. Ukrayna'da gerçekten önemli başarılara imza atması tanınırlığını çok arttırdı diye düşünüyorum. Burası Baykar'ın tesisleri sanki bir turistik tesise dönmüş durumda. Neredeyse Türkiye'ye gelen her yabancı heyet burayı da görmek istiyor bildiğim kadarıyla ve bir İHA turizmi de başlamış durumda. Yani neredeyse fabrikada hemen her gün bir yabancı heyet ağırlanıyor. Sadece geçen sene işte 1 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediliyor. 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptık bir tane üründe. Yani biz bir tane ürün yapıyoruz, o da dünyanın en iyisi. Yani 10 tane vasat ürün yapmak yerine bir tane ürün dünyanın en iyisi olacak şekilde yaparsanız aslında farkı oluşturan o oluyor. Ya bugün geldiğimiz noktayı bana 20 yıl önce bu böyle olacak. Baykar 3500 kişiye çıkacak. 5 kiloluk uçak değil 6 tonluk uçak yapacak. Dünyanın 30 ülkesine ihracat yapacak. Ülke liderlerinin gelip sıraya girip bu uçakları, bu teknolojileri tedarik etmek için sıraya girdiğini anlatsa birisi bana buna ben de inanmazdım yani açıkçası. Ama bunun bir kıvılcım olacağını, ülkeyi bu alanda akamete uğradığı noktadan tekrar ayağa kaldıracağını bunlara inanıyorduk açıkçası. Azimle koşan göğüdeler. Hava beklediğimizden daha iyi. Artık nasip bu işler. Laz damarı. Bu yaptığımız işin gerekliliği. İstisna bir sonuç bekliyorsanız müstesna koşullarda çalışmak zorundasınız. Herkes gibi olup farklı sonuçlar nasıl bekleyebiliriz ki? Hepimiz aynıyız aşağı yukarı değil mi? Biraz farklı davranmamız gerekiyor. Ya şu an aslında biz kalktık indik. Evet. Kaç defa? En az 4 defa. Doğru mu? Doğru abi. Bir arasını yapmadık yani. O zaman hemen analize koyulalım biz. En ufak şüphelendiğimiz bir şey varsa yani bugün uçmamız gerekmiyor. Böyle bir planımız da yoktu zaten. Yani yapacağımız şey bence testi bir defa daha tekrar etmek ama hiçbir problem yoksa uçabiliriz de. Buna bir mani yok şu an. Mükemmel olduğuna kanaat getirirsek uçabiliriz. Tamam. İyi hadi hemen başlayalım bakalım. Ben özellikle bağımsız çalışma yürütebilen arkadaşlarımla çalışma arkadaşlarımla yürümeyi daha çok seviyorum. Kendini geliştirebilen, dünyadaki literatürü araştırıp okuyan, takımıyla istişare eden ekip arkadaşlarım. Bunu motive ediyorum ve onların da bilgilerini böyle sorgulayarak yaklaşıyorum. Bence artık uçabiliriz. Çünkü uçağımız gerçekten hem inişini hem kalkışı gayet stabil görünüyor. Gördüğümüz bir hata da yok şu anda. Sadece detay analizler sonucunda belki bir hata bulabiliriz. Onun dışında inşallah bugün uçuş yaparız diye düşünüyorum. GNSS pozisyon yönelim hassasiyeti uygun. RTK'lar var. YVT sinyalleri uygun. Alarm ikazlar yok. Motor saatleri normal. Taksi müsaadesi alabiliriz.
Kendi kendine koşacak, test modunda duracak. Tamam. Nasıldı? Tamam mı Ömer? Abi biz hazırız, kuleden izin bekliyoruz. Tamam. Evet, veriyorum. Tamam mıyız Ömer? Haydi bismillah. Kaç dakika oldu? 10. İyi. 2 dakika daha durup alçalıyorum. Evet. Seni gönder. Bir dakika, uçak buraya gelecek. Evet. Evet, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Herkes gelsin böyle. Uçağa emniyete aldık mı? Tabii ki şükür duygusu burada en baskın duygu. Allah'a şükür bir mühendis olarak, bu ülkenin bir evladı olarak bunlara vesile olmak, böyle bir projede çalışabilmek, bunların hepsini bir lütuf olarak görüyorum açıkçası. Tabii ki onun da getirdiği ilave sorumluluklar var. Evet, yeni bir dünyanın kapıları açıldı. Şimdi yürünecek kocaman bir yol var. Upuzun bir yol var. Bununla birlikte. Onu da düşünüyorum tabii biraz. Hadi buyurun arkadaşlar. Böylesine özel bir güne bir konuşma hazırlamadım ama elbette söylenecek önemli şeyleri de unutmamak lazım. Kızıl elma havacılıktaki dünyanın geleceğini ifade ediyor ve biz burada artık takipçi değil, tarihe yön verenlerden olacağımızı, bu oyunun kurucularından olacağımızı ifade ediyor. Karalamalar ne kadar alçakça olursa olsun biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Ve semalarımızda tam bağımsız ve hür olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Bizler için hayatı anlamlı kılan, hayata anlam katan tam da bir mücadelenin kendisi de o yüzden. Yine ahirete irtihal eden yol arkadaşlarımızı da hayırla yad etmek istiyorum. Ruhları şad olsun. Milli teknoloji ve milli savunma vizyonunu destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletmek istiyorum ve devlet büyüklerimize. Bunun yanında Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, sırt sırta mücadele verdiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri,
Roketsan'a, Aselsan'a ve nice özel sektör kurumlarımıza, bizlerle yol arkadaşlığı yapmış tüm kurumlarımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Son olarak da semalarımda hür ve bağımsız olacağım diyerek desteğini, duasını esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah Kızıl Elma'ya devam. Babam sanki yani bizimle birlikte gibi açıkçası. Yani ben bir yandan aynı yolda yürüdüğümüzden, yıllarca dava arkadaşlığı yaptığımızdan ve açıkçası birlikte bu yolun düsturlarını ve istikametini belirlediğimizden sanki hiç ayrılmamış gibi. Zaten hep bu gayret içinde olduysanız, orada yürümeye devam ediyorsanız, ahirete irtihal etmek bana göre sadece boyut değiştirmek gibi. Sanki o ruh hep bizimle beraber yürüyormuş gibi. Aynı yolda birlikte yürüyor gibiyiz, benim hissiyatım bu yönde. Bir taraftan tabii biz Fergani uzay girişimimizi kurduk. Yani Kızıl Elma atmosferde yaptığımız en gelişmiş, en muharip platform olacak. Ondan sonra ülkemizin uzay serüvenine katkı sağlamak için yörünge transfer araçları ve alçak yörünge uydular, takım uydular üzerinde çalışan girişimimizi kurduk. Orada da ciddi bir motivasyonla ekibimiz devam ediyor. Yani aslına bakarsanız sırtımızda taşıdığımız şeylerin sayısı artıyor. Küfelerin sayısı artıyor bir anlamda. Azalmıyor. Keşke öyle bir izin olsa da bir ara verebilsek. Evet.